Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size borsaya giriş öncesinde ne yapmanız lazım veya yeni borsaya giriyorsanız gireyim mi girmeyeyim mi diye araştırıyorsanız bu kararınızda yardımcı olmak üzere bazı ipuçları sunmak istiyorum. Arkadaşlar, borsa sağdaki fotoğrafta görüldüğü gibi resmen kelimenin tam anlamıyla bir kurtlar sofrasıdır. Siz borsaya girmekle bu kurtlar sofrasından, buradaki avdan bir ısırıkta ben alabilirim diye giriyorsunuz. Bu amacınız bu olsa gerek. Hiç kimse borsaya girerken para kaybetmek için girmez. Para kazanmak istiyorsanız siz de yani bu hayvandan, bu leşten bir ısırıkta ben alabilirim, bir parçada ben para kazanabilirim diyorsunuz. Bu arada hemen sol taraftaki Frankfurt borsasının önündeki ayı ve boğa heykelleri vardır. Boğalar yükselişi temsil eder, ayılar da düşüşü temsil eder. Peki bu kurtlar sofrasında nasıl kazanabilirsiniz? Bu kurtlar sofrasında o leşten, o pastadan bir ısırıkta siz alabilmek için kurtlar sofrasının çevresindekiler kadar güçlü olmalısınız. Güçlü olmak zahmetli, çok zahmetli bir yoldan geçer. Çok çalışmanız lazım. Çok okumanız lazım, çok zaman ayırmanız lazım. Psikolojinizin çok dengeli olması lazım. Borsa deyip geçiyorsunuz fakat borsa sadece bir buzdağının suyun üstünde kalan kısmıdır. Bunun altında 4 ana uzmanlık dal yatar en azından. Ekonomi, iktisat, brokerlık ve psikoloji. Kendinizi yetiştirmenize ihtiyaç vardır. Aksi takdirde hiç kimse size o sofrada, o pastadan pay vermez. Üstüne üstlük yem olursunuz. Kısaca göstereyim ben neler yaptım bu seviyeye gelmek için. Hangi kitapları okuyarak yetiştirdim? Bakın arkadaşlar, bunlar okuduğum kitapların sadece bir kısmı. Niye bir kısmı derseniz, kitap okuma olayı 1990 ile 2000 yılları arasındaydı. O zamandan sonra isteyen eş dosta verdiğim kitaplardan epey bir kısmı da gelmedi. Tabii o kitaplarla bitmiyor, devam ediyoruz. İngilizce olarak teknik analizde indikatörlerin kullanımını anlatan bir kitap ve brokerlığın Kur'an-ı Kerim'i diyebileceğimiz sınavlarda sorumlu oldukları kitap. Tabi bayağı eski bir baskı. Şu anda bu kitabın 11. 12. baskısı yapılıyor. Ve de bunlardan da önemlisi, Hacettepe Üniversitesi'nde o zamanlar Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi'nde HÜFAM'da katıldığım kurs. Ve bu da kurs notu. Tekrar biz dönelim videomuza. Tabii bu zahmetli yolu anlatacağım bu videoyu onun için hazırlıyorum. Ama bir de bir kestirme yol var arkadaşlar. Bankalarda ve büyük aracı kurumlarında tüm yatırım araçları için profesyonel ekipler tarafından yönetilen fonlar vardır. Siz sadece uygun gördüğünüz fonları alarak da hisse senedi, emtia, gayrimenkul, devlet tahvili getirisi elde edebilirsiniz. Çok az riskle ve hiç uğraşmadan. Hatta hangi fonları almanız gerektiği konusunda ve fonların arasındaki geçiş ne zaman değiştireyim konusunda da yatırım danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.
borsalar yükseliş trendine girdiği zaman borsaya dayalı, hisse senedine dayalı fonlar, daha sonra altın eğer yükseliş trendine girdiyse altın, gümüş, kıymetli metallere dayalı fonlar, gayrimenkul, devlet tahvili, bunların arasında uygun zamanlarda geçişle çok güzel yatırım yapabilirsiniz. Peki diyelim ki siz bu zor yoldan gitmek istiyorsunuz ve o kurtlar sofrasında bu yol çok zor olmasına rağmen ben kendimi yetiştireceğim bu 4 ana disiplinde diyorsunuz. Ne yapmanız lazım? O zaman size tavsiyem şu: önce genel bilginizi artıracaksınız borsa konusunda. Demin gösterdiğim gibi kitap, dergi, gazetelerin ekonomik köşeleri, ekonomi yazarları, internetteki ekonomi siteleri, ekonomi yazarları, forumları düzenli olarak takip etmeye zaman ayırın arkadaşlar. YouTube'da bu video gibi onlarca, yüzlerce borsa konusunda yayınlanmış eğitici videolar var. Onları izleyin. Ekonomi kanallarını düzenli olarak izlemeye başlayın. Bloomberg HT güzel yayın yapıyor her akşam. Forumlardaki al-sat tavsiye ve önerilerine hiçbir zaman dikkate almayın. Borsa konusunda bunları yaptığınız zaman yavaş yavaş bir fikriniz oluşmaya başlayacaktır. Daha sonra temel analiz konusunda birazcık kendinizi yetiştirmeniz lazım. Şirket haberlerini, şirketlerin bilançolarını takip etmeye başlayın. Bunlar yayınlanır düzenli olarak. KAP'ta ve borsada sitelerinde KAP ve borsa, kamu aydınlatma platformunun kısaltması KAP kelimesi ve borsanın sitelerinde bunları bulabilirsiniz. Bilanço verilerinin değerlendirilmesinde her bir bilanço verisi önemli ama bazıları az, bazıları çok önemlidir. Önemli veriler ve yorumlanmaları konusunda bilginizi artırın, bilgi edinin. Fiyat kazanç oranı, öz sermaye karlılık oranı, hisse başına düşen kazanç oranı, yıllık büyüme oranı gibi. Haberlerin hisse fiyatına etkisini gözleyin. Bir haber geldiği zaman o haber hissenin fiyatını nasıl etkiliyor? Mesela geçen hafta bir gazete haberi, haftanın başıydı. Beyaz eşya satışları düştü. %20 yurt içinde azaldı. Yurt dışında satışlar %9 arttı. Üretimde %10 azaldı diye bir gazete haberi yayınlandı. Hemen bu gazete haberinin arkasından beyaz eşya sektörünün devi Arçelik'in hafta içinde diğer hisselere ters bir hareketle gevşediğini gördük. Teknik analiz konusunda temel bilgileri ve basit olarak nasıl yapıldığı konusunda kendinizi geliştirin. Destek direnç nedir, nasıl çizilir, hacim nedir, nasıl yorumlanır, stop loss, paranın stop loss'u nedir, nasıl uygulanır, endeksler ve hisse grupları nedir, göstergelerden önemlileri hangileridir, nasıl çizilir ve yorumlanır, grafik nasıl okunur, salınım ve trend yatırımcısı nedir, nasıl işlem yaparlar, bu konularda da gene internette pek çok kaynak bulabilirsiniz. Gerek Word veya PDF dokümanı olarak, gerekse video olarak veya kitaplardan, dergilerden yararlanabilirsiniz. Borsaların işleyişi konusunda araştırma yapın arkadaşlar. Hisse senedi, vadeli işlemler, varant, faiz, enflasyon, ekonomik veriler ve benzeri konularında araştırma ve bu piyasaların nasıl çalıştığını ve karşılıklı etkileşimlerini öğrenin. Mesela faiz arttığı zaman borsa ne olur? Ekonomik verilerden işsizlik arttığı zaman borsa ne olur? Enflasyon düştüğü zaman borsa ne olur? Tüm bunları yaparken kurumsal firmalardan ve konunun uzmanlarından eğitim almayı da düşünebilirsiniz. Bu konuda eğitim veren üniversitelerimiz var. Uzaktan eğitim olarak da veriyorlar. Uzaktan eğitim olarak da veren veya yüz yüze ders veren bu konuda kendini yetiştirilmiş uzmanlar da var. Bunları bulun ve bunlardan eğitim almayı da düşünebilirsiniz. Bütün bunlar bittikten sonra mutlaka ve mutlaka arkadaşlar bir
İnternet üzerinden sanal portföy kullanarak gerçek borsa fiyatlarıyla borsada en az 3 ay boyunca deneme amaçlı işlem yapın. Alım satım kararlarını verirken kar ve zararla sonuçlanan işlemlerden sonra psikolojik durumunuzu kontrol edin ve bu kar veya zararlı işlemden sonra aldığınız kararların doğruluğunu kontrol edin. Bazen aşırı güvende, bazen aşırı ürkeklikte yanlış kararlar verdirir. Bunun için zaten borsanın buzdağının altındaki kalan kısmının ana bilim dalı da psikolojidir. Bütün bunlardan sonra işlem sonuçlarına bakarak borsaya girme konusundaki kararınızın doğruluğunu sorgulayın. Örnek, sanal portföyünüz 10.000 lirayla başladınız ve 3 ay sonunda 1.000 liranız kaldı. %90 kaybettiniz. İki şık var. Ya kendinizi yeteri kadar yetiştirmediniz ya da borsa size uygun değil. Öyleyse ya bu işten vazgeçeceksiniz, fonlara yöneleceksiniz ya da eksik kalan konulardaki bilgilerinizi tamamlayıp yeniden sanal portföy kullanarak gerçek borsa fiyatlarıyla borsada bir daha işlemi deneyeceksiniz. Ve bunun süresi en az 3 ay olmalı. Bir de bu 3 aylık süre boyunca eğer borsa yükseliş trendindeyse ne alırsanız alın kazanacaksınız. Dolayısıyla bu sonuç doğru olmaz, sizi yanıltır. Borsaya girmeden önce bunları bildiğinizden emin olun arkadaşlar. Borsa çeşitleri nelerdir? İşlem gören yatırım araçları nelerdir? Alım satımlar nasıl yapılır? Emir çeşitleri nelerdir? Emirler nasıl verilir? Yatırım hesabı nedir? Tüyo ve hisse pazarlamacısı nedir? Kime denir? Bunlarla nasıl karşılaşırsınız? Teknik analizi nerede ve nasıl yapabilirim? Borsayı canlı veya gecikmeli nasıl izlerim? Ücretli yazılımlar nelerdir? Teletext'ten borsa izlenebilir mi? İnternetten hangi adreslerden borsayı canlı olarak izleyebilirim? Aracı kurumların sitelerinde yayınlanan sektör analiz ve hisse teknik temel analizlerinden nasıl yararlanırım? Psikolojik olarak bu stres ile baş etmeye hazır mısınız? Çok streslidir arkadaşlar. Zaten eğer siz yapı olarak stresli bir işte çalışıyorsanız veya stresli bir insansanız bilin ki borsa sizin gerginliğinizi kat kat artıracaktır. Aile saadetinize bile bozabilir. Borsa bir zaman törpüsüdür. Çok zaman yer. Gereken zamanı ayırabilecek misiniz? İşiniz buna müsaade ediyor mu? Bir diğer konu, borsaya kesinlikle ihtiyaç duyduğunuz veya kaybetmeye tahammül edemeyeceğiniz miktarda parayla borsaya girmeyin. Kesinlikle o borsaya soktuğunuz paraya ihtiyacınız olmasın ve kaybettiğiniz zaman da sizin dengenizi sarsmasın. Borsaya sokmaya düşündüğünüz para birikimlerinizin %10 ve %25'inden, %10'u ile %25'i arasından hiçbir zaman için fazla olmasın. Kesinlikle %25 sokun demiyorum. Ama borsada en dibi bulmuşsunuz, %10'la almaya başlamışsınız ve oranın dip olduğu teyit olmuş, borsa yükselmeye başlamış. Birazcık daha artırabilirsiniz. Ama ne kadar yukarıya doğru gittikçe azaltmaya başlamanız lazım. Birikimlerinizi kesinlikle tek bir sepete koymayın. Döviz, altın, mevduat, tahvil gibi çeşitlendirin. Hisse seçerken arkadaşlar BIST 30 hatta BIST 15. BIST 15 nerede ne diyeceksiniz? BIST 15 diye bir endeks yok. Bu benim tanımım. Çünkü BIST 30 endeks hisselerinden bir kısmı da kar etmiyorlar, zarar ediyorlar, iyi yönetilmiyorlar. Dolayısıyla bunları dışarıda bırakabilirsiniz. Kar eden, düzenli olarak kar eden, beklentisi olan hisselerden kendinize seçin ve bunlar 3 tane, 5 tane, 7 tane, 12 tane, 25 tane bunlar sizin BIST 15'iniz olsun.
Neden büyük hisselerde kalın? Şunun için büyük hisselerde kalın. Teknik analiz sığ hisselerde çalışmaz arkadaşlar. Bu yüzden ben 28 yıldır borsayla ilgileniyorum. En azından 25 yıldır teknik analiz yapıyorum. Teknik analizi ilk başlarda kareli kağıtlara her akşam açılışı kapanışı çizerek yapıyorduk. Buna rağmen BIST 50 dışındaki hisselerin teknik analizine bakmam. Dolayısıyla teknik analizin çalışmasını istiyorsanız mutlaka derin hisse seçin. Sığ hisselerde geçen bir dostum, ismini vermeyeyim, sığ bir hissede biraz yüklüce bir miktar alışveriş almış ve hisse kendisine aylarca gelemedi. Niye? Hisse o dostumun aldığı fiyatın üstüne çıksa dostum satıp kar edecek ama tahta sahibi buna müsaade etmez sığ hisselerde. Hisse alırken niye aldığınızı, satış hedefinizi, stop loss'unuzu belirleyin ve uygulayın. Kademeli işlem yapın. Parça parça alın. Kararınızın doğru olup olmadığını sürekli sorgulayın. Kararınız doğruysa bir kademede bir parça daha alın. Bir hisseyi veya şirketi çok sevmeyin. Aşık olmayın. Bizim borsamızda özellikle Arçelik'in bir kendi fan grubu vardır. Aşık olurlar ve sürekli Arçelik alırlar. Biriktirirler. Ben biriktirmeye karşı değilim. Ama portföyünde 4 tane hisse senedi varken bunun birisinin sürekli olarak Arçelik olması bence yanlış. Şu nedenle yanlış. İşte demin anlattığım olayı, gazete haberinin etkisi. Madem ki beyaz eşyanın satışları düştü, beyaz eşya üreten firmaların 2018 6 bilanço karları düşük gelecektir. Niye durayım? Daha iyi hisseler varken oraya giderim. Ama hisse biriktirmeye karşı değilim. Temeli sağlam, gelecek beklentisi olan bir hisseden hiçbir şekilde hissenin fiyatına bakmadan her ay 3 tane, 5 tane, 10 tane, 50 tane alıp bir kenara koymak, buna karşı değilim. Ve bu şekilde sağlam hisse seçilerek yapılan bir hisse biriktirme işlemi size şuna inanıyorum ki bireysel emeklilikten daha fazla kazandırabilir. Kaybeden bir pozisyonu taşımaya devam etmeyin. Stop loss'u mutlaka kullanın. Aynı anda ideal olarak 3 farklı sektörden 3 hisseniz olsun. Bütün borsadaki varlığınız tek hissede olmasın. Bu 3 farklı sektör olarak da sektörün bir tanesi banka, bir tanesi holdingler, öbürünü de siz seçin. Yatırım yaptığınız şirketleri araştırın. İyice bilmediğiniz şirketin hissesini almayın. Söylentilere kulağınız her zaman kapalı olsun. Borsadaki düşüşleri değerlendirmesini bilin. Tahtalar kan kırmızı, yani herkes satarken siz yavaş yavaş alın. Onun için demin demiştim, birikimlerinizin %10'u ile %25'i arasındaki bölümünü borsa geçmesin. Tabii bu benim rakamım. Siz kendinize göre rakam da belirleyebilirsiniz. Tahtalar kan kırmızı, herkes satıyor. 3 gün, 5 gün. Artık borsa dip seviyelere doğru yaklaşırken milletin ağlaması çoğalır ama hiç kimse almaya başlamaz. Siz bu durumda yavaş yavaş pasiflerden almaya başlayın. Herkes alıma geçtiğinde de siz satmaya başlayın. Meşhur bir ayakkabı boyacısı hikayesi vardır, bilirsiniz. Borsada çok kazanacağım diye bir hırs yapmayın. Borsada az kazanın. Paranızı bankaya koyduğunuz zaman ne getirecek size? Şu anda %15 diyelim. TL olarak koydunuz ve size %15 getiriyor. Siz borsada girdiğiniz zaman ilk senenin sonunda %30 kazanıyorsanız başarılısınız. Daha sonra birkaç yılı bu şekilde banka faizinden daha fazla kazandıktan sonra bu sefer getirinizi endeksle, yani kazancınızın endeksin getirisiyle mukayese etmeye başlayın. Esas kazanç odur. Endeksi yenmek tabir edilen ve borsada, yatırım piyasasında
bayağı zor olan bir iştir. Sürekli endeksi yenmek her baba yiğidin kârı değildir. Bir de arkadaşlar, kuralları bildiğinizden emin değilseniz oyuna girmeyin. Oyunun kurallarını bilmiyorsanız maçı kazanamazsınız. Ceza sahasının içinde topa elle müdahale ettiğiniz zaman bunun penaltı olacağını bilmiyorsanız siz o maçı kaybetmeye mahkumsunuz. Dolayısıyla oyunun kurallarını bildiğinden emin olun borsaya girmeden önce. Ben tüm bunları öğrenemem, öğrenmek için vaktim veya enerjim veya psikolojim müsaade etmiyor diyorsanız, bankalarda ve büyük aracı kurumlarında tüm bu işlemleri sizin yerinize yapan profesyonel ekipler vardır. Siz sadece uygun gördüğünüz fonları alarak hisse senedi, emtia, gayrimenkul, devlet tahvili ve benzeri getirisi elde edebilirsiniz. Çok az riskle ve hiç uğraşmadan. Hatta fon seçimi, fon değişim zamanlaması konusunda da yatırım danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz. Bunu unutmayın. Bu videoda benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.